herkese. Gaziantep'ten misafirimiz var. Araç dün akşam çekiciyle Ankara'ya geldi. Sabah teslim alıyoruz. Aracın komple kaplama işlemlerini yapacağız. Bunun için birazdan yola çıkıp işlerimize gidiyoruz. Görüşmek üzere. Aracı teslim aldık. Araç henüz 1000 kilometrede. Jaguar I-Pace. Şimdi yola çıkıp iş yerimize doğru gidiyoruz. Araç gece soğukta kaldığı için ilk önce motoru biraz ısıtmamız gerekiyor, elektrik motorlarını. Evet, yavaştan yola çıkabiliriz. Aracı teslim alıp uygulama merkezimize getirdik. Uygulamalarına başlayacağız. İlk önce detaylı yıkama ve boya düzeltme işlemlerini yapacağız. Bundan sonrasında Stack Dyno Shield komple şeffaf kaplama uygulamaları olacak. Ardından da jantları, deri aksamları, camları gibi diğer aksamlarına koruma uygulamaları yapmış olacağız. Bundan sonrasında sizi aracın detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Evet, aracı yıkama bölümümüze aldık. Artık aracın detay temizlik ve yıkanma işlemleriyle uygulamalara başlıyoruz. Aracın kaplama işlemlerinden önce çok detaylı bir şekilde yıkanması gerekiyor. Mümkün olunca tüm detaylarının çok iyi bir şekilde temiz olması gerekiyor. O yüzden aracı ilk önce oldukça detaylı ve detay fırçaları kullanarak mümkün olunca temizleyeceğiz. Ardından demir tozu temizliği yapacağız. Bu da kaplama öncesinde boyanın üzerindeki pütürleri yok etmiş olacak. Tabii yine kil uygulaması yapılacak sonrasında ama demir tozu temizliği yapılmadan kil uygulaması yapılsa dahi istediğimiz sonucu alamıyoruz. O yüzden mutlaka demir tozu temizliği yapılması gerekiyor. Şu an bu işlemlere başlıyoruz. İyi seyirler. Aracın ön yıkama işlemlerinde Nanolex Pre-Wash kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi tıraş köpüğü kıvamında köpük elde ediyoruz bu şekilde. Bu aracın üzerindeki kaba kirlerin, pisliklerin, yoldan gelecek bu yol filmi denen tabakanın üzerinden temizlenmesini sağlıyor. Şimdi ilk önce bu köpük tamamen üzerinden aktıktan sonra aracı tekrar durulayacağız ve üzerine tekrar köpük sıkıp ikinci bir durulama işlemi yapacağız.
yıkama işlemlerini tamamladık. Şimdi çift kova yöntemiyle normal yıkamasını yapacağız. Çift kova yöntemiyle yıkama için de Kokyemi Nano Magic şampu kullanacağız. Onu da hazırlıyoruz şu an. Normal yıkamalarda 2 kapak veya 3 kapak ürün yeterli oluyor bir kova suya. Yani 10 litre suya. Şampuanı bu şekilde kovaya boşalttıktan sonra yıkama makinesinin basıncıyla biraz köpürtebilirsiniz. Bu uygulamayı çok kolaylaştırır. Aracın çift kova yıkama işlemlerini de tamamladık. Şimdi detaylarını fırçalayacağız. Velvuliz detay fırçası ve Narlex Prewash ile detaylarını fırçalıyoruz. Yıkama esnasında çıkmayan kirleri, çıkmayan lekeleri ve tozları da bu şekilde aralardan çıkartmış oluyoruz. Aracımızın detaylı yıkama ve detaylı temizlik işlemleri tamamlandı. Sırada demir tozu temizliği var. Demir tozu temizliği için de Kokyemi Reactive Well Cleaner ürününü kullanacağız. Bu aynı zamanda Kokyemi Felgenblitz yani FB ürünüyle aynı ürün aslında. Sadece birisi amatör ambalajlı, birisi profesyonel ambalajlı. Bu ürünü hem jantlarda hem de boyada kullanacağız birazdan.
Demir tozu sökücü ürünü uyguladıktan yaklaşık 1 dakika sonra hafif kırmızılıklar oluşmaya başlıyor ve bu esnada artık fırçalamaya başlıyoruz. İlk önce jantların dış yüzeylerini detay fırçasıyla fırçalayıp oraları temizledikten sonra jantların iç kısımlarına geçiyoruz. İlk önce jantların içlerini yaparsanız içteki kaba olan pislik dışlarında daha çok çizilmesine sebep olur. Orada birikeceği için. Jantların dış yüzeyinin ardından jantların içleri içinde Valvoline detay fırçası kitini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi iç kısımlarından çok daha fazla demir tozu çıktı jantların. Araç henüz 1000 kilometrede olmasına rağmen oldukça fazla demir tozu birikmesi olmuş jantlarda. Valvoline jant temizlemek için de çeşitli boyutlarda fırçalar mevcut. Daha dar alanlar için küçük fırçalar, geniş yüzeyler için de büyük fırçaları kullanabilirsiniz. Jantların ardından aracın boyalı yüzeylerinin de demir tozu temizliğini yapacağız. Gözle görülmese de boyanın üzerinde çok ciddi şekilde demir tozu kontaminasyonu olabiliyor. Yani boyanın üzerinde demir tozu birikiyor. Özellikle araçlar sıfır dahi olsa bekleme alanlarında, stok alanlarında beklerken üzerlerine etraftan sürekli demir tozu yağar. Bunların mutlaka temizlenmesi gerekir koruma uygulamaları öncesinde. Kaplama olsun olmasın mutlaka demir tozu temizliği yapıyoruz. Bunun için yine Tokemi reaktif kaydın yani Felgenbelit ürünü kullanacağız. Bu ürünü de ilk önce uygulayıp ardından yaklaşık 5 dakika kadar çözmesi için bırakıyoruz yüzeyde. Ürün boyalı yüzeyler haricinde plastik ve camlarda da uygulanabiliyor. Oralarda da her ne kadar biz görmüyor olsak da bol miktarda demir tozu kalıntısı oluyor. Evet, demir tozu çözücü ürünü uyguladıktan yaklaşık 5 dakika sonra gördüğünüz gibi çözünmeye başladı demir tozları. Burada pembe mor arası renklerde çözünüp akıyorlar. Aracın detaylı temizlik ve yıkama işlemlerinin ardından aracı uygulama bölümümüze aldık. Artık yüzeydeki kusurları tamamen giderip kaplama öncesindeki hazırlıklara geçiyoruz. Şu an boyanın üzerindeki demir tozu temizliğini yaptık ancak yine de kalıntılar için tekrar bir temizlik yapmamız gerekiyor. Bunda da Gyeon Kill kullanacağız. Gyeon Clay Bar aslında tam adı ama biz Türkçe'de bunu Kill olarak adlandırıyoruz. Gyeon Clay kullanarak yüzeydeki demir tozu kalıntıları yine kalan varsa, boya tozu, reçine, zift gibi kalıntıların gözden kaçmış olan kısımlarını temizleyeceğiz. Bunlar göze gözükmese de elle ufak bir kontrolle bile hissedilebilir. Boyayı kaplama öncesinde kusursuz hale getirmek için kil uygulaması da olmazsa olmazdır. Mutlaka yapılması gerekiyor. Kil uygulaması yapılırken kilin boya yüzeyine yapışmaması için kil kaydırıcı ürünler tercih edebilirsiniz. Onun haricinde daha ekonomik olarak araç yıkama şampuanlarından birkaç damla bir sprey şişesine damlatıp onu sulandırarak da kullanabilirsiniz. Bu sayede kil boya yüzeyinde daha kaygan bir şekilde ilerleyerek boyaya yapışmadan sadece yüzeydeki kalıntıları temizlemiş olur. Sadece suyla da yapabilirsiniz ama sadece suyla her kil çalışmayabiliyor.
Bazı killer sadece su ile kullanıldığında yüzeye yapışıyor. Gio'nun kili de bunlardan biri. Sadece su ile kullanılmasını pek tavsiye etmiyoruz. Hafif kaydırıcı bir içerikli ürünle quick detailer de olabilir. Bunu sulandırarak kullanabilirsiniz. Mümkün olunca doğrusal ve kısa hareketlerle çalışırsanız daha verimli sonuç alırsınız. Yani bu şekilde uzun uzun hareketler yapmak yerine kısa ve kontrollü, daha sık hareketlerle daha iyi bir sonuç alırsınız. Mümkün olunca dairesel hareketler de yapmayın. Çünkü dairesel hareketler yaparken birçok yere atlama şansınız olabilir. Daha sonra ihtimaliniz olabilir. O yüzden mümkün olunca kısa ve düz hareketlerle bu şekilde yüzeyi temizlerseniz en garantili şekilde sonucu elde etmiş olursunuz. Kil yaparken eldiven kullanımı çok şart değil. Yani kil cilde zararlı bir ürün değil. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Sadece kil işlemini yaptıktan sonra eldivenle yüzeyi çok hafif şöyle elinizde okşayarak yüzeyde herhangi bir kalıntı kalıp kalmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu sebeple eldiven çok daha verimli oluyor. Yüzeyde herhangi bir kalıntı kaldığında normalde eldivensiz şekilde elinizi sürdüğünüzde çok şey hissedemeyebilirsiniz ama eldiven arada bir boşluk yaratarak yüzeyde çok daha iyi bir şekilde kayıyor. Bu sayede kusurları hissedebiliyorsunuz. Salih Bey, araca yapılan ön cam filminin modelini söyler misiniz? Lumar Air 75. Lumar Air 75. Evet. %75 ışık geçirgenliği olan ama ısı kesme performansı son derece yüksek olan bir film. Ön camlar için kullandığımız en üst seviye filmlerden birisi. Şu an camın dış şekline göre, yani bombesine göre dışarıdan alıştırılıp içeriden yapıştırılacak. Şu an sadece dıştan alıştırılma işlemi yapılıyor ısıtılarak. Aracın ön camının haricinde ön yan camları için de arka camlarının tonuna uygun olarak Lumar ATR 15 kullanıyoruz. Arka camları kendiliğinden karartmalı renkli camlar. Buna uygun olması için önlere ATR 15 tonunda film yapıyoruz. Aracın cam filmli uygulamaları da tamamlandı. Artık kaplama uygulamalarına başlayacağız. Burada gördüğünüz gibi parçaları hazırladık. Şablonlarını çıkartıp mümkün olduğunca dışarıda hazırladık. Fireyi azaltmış olduk bu şekilde. Hem de aracın üzerine daha az kesim yapacağız. Onun haricinde aracın sökebildiğimiz parçalarını söktük. Yandaki bu pakoları söktük. Aynaları söküldü. Stoplarını çıkarttık. Buradaki krom çıtalar söküldü. Onların da altlarına da uygulama yapmış olacağız. Depo kapağı söküldü. Gerçi şarj kapağı diyeyim, depo demeyeyim de. Elektrikli olduğu için araç deposu yok haliyle.
Aracın boyalı aksamları kaplandı. Tampon da kaplandı. Aynı zamanda bu tamponun altında gördüğünüz ek de kaplanıyor şu an. Burası aracın ön tarafından yerden girebilecek taşların en çok geldiği yer. Bunun haricinde bu piyano bilekler de kaplandı gördüğünüz gibi. Onları da koruma altına aldık. O alttaki eki tek parça yapıyoruz. Herhangi bir birleştirme veya ek yapmadan alt tarafını mümkün olduğunca görünmez şekilde keseceğiz. Mümkün olan tüm parçalarda bu şekilde uçları çıkıntı bırakıp oraları iyice kuruduktan sonra içine kıvırıyoruz. Bu sayede dışarıdan film yapıldığı neredeyse hiç belli olmuyor. Aynı şekilde çamurluğun üst kısmındaki bu kesimi de içine doğru katlayıp dışarıdan belirsiz olacak şekilde kaplamış olduk. Ön tamponun üzerindeki parçayı da içine doğru kıvırdık. Burada dışarıdan belli olmayacak şekilde kesildi. Kapılarda kesimleri tam şu dip kısımdan yaptık. Buraya zaten krom çıtalar gelecek. Onlar da üzerini kapattıktan sonra herhangi bir şekilde kesim yeri veya ek yeri belli olmayacak. Evet, nihayet Gaziantep'ten gelen misafirimizin tüm uygulamalarını tamamladık. Tüm kaplama işlemleri ve koruma uygulamaları tamamlandı. Aracı çekiciyle tekrar Antep'e yollayacağız. Şimdi size araca yapılanları tek tek anlatacağım. Aracı teslim aldıktan sonra ilk önce boya yüzeyinde temizlik uygulamaları yaptık. Bu esnada aracın demir tozu temizliği ve yüzeyindeki zift, reçine gibi kalıntıları temizledik. Aracın boyası çok kötü durumda değildi. Boyada oluşmuş biraz kılcal çizikler vardı. Onları kaplama öncesinde tamamen giderdik. Onun haricinde piyano bilek aksamlarda çizikler vardı. Onları giderdik. Bu işlemlerin ardından aracın birkaç parçasını sökmemiz gerekti. Yandaki bu Jaguar amblemli pakolar var, plastik parçalar. Onları söktük. Aynaları söküldü. Stopları söküldü aynı şekilde. Bu sayede daha kusursuz bir kaplama işlemi yapılmış oldu. Stack Dyno Shield kullandık kaplama işlemlerinde. Şu an kullanılabilecek en iyi film kendisi. Yine aracın tüm piyano bilek dış aksamların haricinde bu altta kalan difüzörü de Stack Dyno Shield şeffaf kaplama filmiyle kapladık. Genelde bu parçalar çok ihmal edilse de rüzgarın hızıyla beraber alttan gelebilecek taş izlerinde en çok etkilenen parçalar oluyor bunlar. O yüzden bunları da olabildiğince kaplamaya çalışıyoruz. Boyalı tüm yüzeyler haricinde piyano bilek aksamlar, yani şurada gördüğünüz parçalar, şu piyano bilek detaylar da dahil olmak üzere her şey kaplandı. Tüm bu Stack Dyno Shield uygulamalarının haricinde bir de aracın orijinalinde krom görünümlü olan bu çıtaları, buraları komple siyah yaptık folyoyla. Bu sayede aracın görüntüsünü daha bütün olmasını sağladık. Çünkü çok fazla krom detay yoktu araçta. Aşağıdaki bu piyano bilek detaylarla beraber üstteki bu çıtaların da piyano bilek olması çok daha hoş durdu. Aynı zamanda aracın jantları da zaten piyano bilek renkli, parlak siyah. Bu şekilde bu detaylarla tamamlanınca aracın görüntüsü çok güzel bir kombinasyonla tamamlanmış oldu. Aynı şekilde panjurun kenarındaki bu görmüş olduğunuz çerçevenin kenarında da krom ızgaranın kenarında krom parçalar vardı. Onları da parlak siyahla kapladık. Tabii ki yine farlar ve stoplarda da Stack Dyno Shield şeffaf koruma filmi var. Şeffaf koruma filmi uygulamalarının haricinde jantlarda Gion Rim jant seramik kaplama uygulaması var. Camlarda Nanolex Glass Ultra cam su itici uygulaması var. Tabii bunun haricinde aracın iç temizliğini de yine yapıp derilerine Gion Leather Shield uyguladık. Gion Leather Shield özellikle böyle açık renkli döşemelerde oldukça koruyucu oluyor. Hem sıvı temasına karşı hem de kumaş ürünlerinin temasına karşı koruma sağlamış oluyor. Bu araçta bir de kapı içlerinde ve ön göğüste bulunan piyano bilek parçalara, yani burası, şurası ve ön tarafta bulunan torpidonun üzerindeki parçalara yine Stack Dyno Shield şeffaf koruma filmi uyguladık. Sahibine jest olarak bu sayede oraların da uzun dönemde çizilmesini engellemiş olduk. Bundan sonra bu tarz videoları size daha sık paylaşıyor olacağız. Siz de bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca önerilerinizi ve eleştirilerinizi yorumlar kısmına yazmayı da unutmayın. Bu sayede biz de kendimize çeki düzen verip daha iyi videolar hazırlayabiliriz sizler için. Ayrıca görmek istediğiniz uygulamalar, ürün denemeleri varsa bunları da lütfen yorumlarda belirtin. Bunlar için de hazırlıklar yapalım.
İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, aracımız çekiciye yüklendi. Artık Gaziantep'e doğru yola çıkmaya hazır. Çekiciyle aracın sahibine teslim edilecek. Bu sayede yolda da kirlenmemiş oldu. Yeah.